Burada nöbetçilerin yürüyüş yolunu görüyorsunuz. Denize kadar gidiyor normalde. Ama şu an biz geçmeyelim diye jiletli telle kapatmışlar. Aşağıya inip koğuşlar kısmını gezelim. İçeride bu şekilde yapılıyor mantılar. Böyle tek tek elle. Böyle çok güzel bir salona çıkıyorsunuz. Şimdi buraları tek tek size gezdirip alt kata ineceğim. 85. Evet dostlar, Sinop gezimize başlıyoruz. Dün yani geçen bölümde Samsun'daydık. Bugün Sinop'a geldik. Hemen böyle çok güzel bir sahilde uyandık. Manzara mükemmel. Şimdi merkeze gidiyoruz. Hava biraz sıcak. Bugün size olabildiğince Sinop aktarmaya çalışacağım. Güzel bir kahvaltı yapalım. Sonra gezimize başlayalım. İlerleyen dakikalarda Hamsilos'a ve İnceburun Feneri'ne falan da gitmeyi düşünüyoruz. Sinop mantısını falan hepsini deneyeceğiz inşallah. Çarşıya doğru ilerliyoruz. Araç parkının sıkıntı olduğu hemen kendini gösteriyor arkadaşlar. Çünkü sağlı sollu her yer araç. Burası ama sahil ya. Evet. Her yer araç. Biri çıkıyor yerine diğeri giriyor hemen. Sinop'ta gerçekten yer bulmak çok sıkıntı arkadaşlar. Şöyle size yolu göstereyim. Burası hemen sahildeki Carrefour'un önü. Karşımız sahil. Yani zar zor bir boş yer bulduk, girdik. Şimdi hemen kahvaltıya geçiyoruz. Şimdi bir simit ya da ekmek tarzı bir şey almaya gidiyoruz. Kahvaltıyı karavanda yapmaya karar verdik. Etrafta çok yakın kahvaltıcı gözükmüyor. Biz de enerjimizi daha kahvaltıdan kaybetmek istemedik. Arkadaşlar kahvaltıyı ama çok gölge olmadığı için, güneş de sürekli döndüğü için bakın gölge buraya geldi. Bu arada martılar uçuşuyor çok güzel. Şöyle kayalıklarda. O yüzden bugün kahvaltımızı böyle ayaküstü kendimiz yapacağız. Çok fazla bir hazırlık yapmadık zaten. Yumurta, domates, zeytin, peynir, salatalık. Birer bardak çay yaptık. Hemen hızlı bir şekilde Sinop'u gezeceğiz. Zaten ilerleyen saatlerde yemek yiyeceğimiz için, Sinop mantısı ya da buraya özgü yöresel şeyleri deneyeceğimiz için çok fazla yemeyeceğiz. Atıştıralım çıkalım. Karavandan çıktık. Hemen gezimize başlıyoruz. Karavan şöyle geride. Burada hemen teyzenin yeri, mantı salonu var. İlerleyen saatlerde gelip buraya güzel bir mantı deneyeceğiz. Daha önce yemiştik, çok güzeldi. Bakalım lezzet hala aynı mı? Gezerken Elif Ahsen'e vakit ayırmayı da tabii ki ihmal etmiyoruz. Çok seviniyor ya. Burada belediye çok güzel bir park yapmış. Yeşil alanlar favorimiz. Hemen böyle deniz kenarında. Çok güzel. Sinop'u çok sevdik arkadaşlar. Daha şimdiden gezmediğimiz halde. Yani biz dün Samsun'da tişört üzerimize yapışırken şu an efil efil rüzgar esiyor her yerden ve hava buz gibi. Gerçekten neden Sinop'u insanların çok sevdiğini şu an daha iyi anlıyoruz. Çok güzel. Havası buz gibi. Gidelim mi? Gidelim mi kızım? Gel. Gel. Hadi gidelim. Hadi gidelim Elif Ahsen. Yerim seni. Tamam al sen tak hadi. İnsanlar karşıda surf yapıyor arkadaşlar. Çok güzel. Şöyle açıklardaki beyazları görüyorsunuz. Çok iyi. Burası sahil yolu, yürüyüş yolu. Her yer güvercin. Hemen karşımızda kale var. İlk durak kaleye doğru gidiyoruz. Şöyle bir, daha doğrusu surlara doğru gidiyoruz. Bir gezelim. Burada böyle tekne turu yapılıyor. Hemen fiyat bilgisi alalım.
Dostlar, Karakum mevkiine kadar, plajına kadar gidiyorlarmış. 40-45 dakika kadar sürüyor. Git gel dediler. Kişi başı fiyat 150 liraymış. Hani gelirseniz bilginiz olsun. Biz belki Karakum'a araçla gideriz diye şu an tekne turu yapmayacağız. Şimdi Sinop Etnografya ve Sinop Müzesi'ne gidiyoruz arkadaşlar. Hemen meydandayız. Aslında müze gezmekten sıkıldım. Her yerde hemen hemen aynı şeyler. Ama yine de bir bakalım. Belki farklı bir şey vardır. Buraya kadar gelmişken belki size de bir fikir olur. Şehir meydanında böyle çok güzel parklar var arkadaşlar. Buralarda soluklanıp soğuk bir şeyler içebilirsiniz. Kış ayındaysanız sıcak bir şeyler içebilirsiniz. Her yer çok güzel. Sinop gerçekten sakin bir şehir. En çok da her yerinin park olması hoşuma gitti. Yani yeşil alan çok güzel. Böyle hemen yol kenarında İl Jandarma Komutanlığı Ek Hizmet binasını görüyorsunuz arkadaşlar. Şurada bir tabela dikkatimi çekti. Bu bina 30 Ağustos 1923 tarihinde hizmete açılmıştır diyor. Çok eski bir bina. Çok güzel. Yola devam ediyoruz. Hemen ana yol kenarında. Ama kapısı kapalı. İçeriye giremedik. Kültür Turizm Bakanlığı Sinop Etnografya Müzesi'ne geldik. Hemen giriyoruz. Burada müze açılış kapanış saatlerini görüyorsunuz. Çok güzel bir bahçesi var. Bina da ahşaptan arkadaşlar böyle. Hemen içeriği merak ediyorum. İçeriye geçeceğim. Çok güzel ahşap bir bina. Şurada mor sümbüller var. Efsane kokuyor. Hemen içeriye giriyorum. Hadi kızım. Şöyle ahşap basamaklardan yukarıya çıkıyoruz. Her yer çok güzel. En yukarıdan başlıyormuşuz gezmeye aşağıya doğru. Şöyle oklar gösteriyor zaten. Buram buram ağaç kokuyor. İçerisi çok güzel. Böyle çok güzel bir salona çıkıyorsunuz. Şimdi buraları tek tek size gezdirip alt kata ineceğim. Şöyle soldan başlayalım. Burada namaz kılan bir çift görüyorsunuz. Yalnız dekorasyon efsane. Şöyle diğer odaya geçeyim. Burada kahve yapan bir hanım kızımızı görüyorsunuz. Eski kahve öğütme aletleri. Baş oda dedikleri oda. Böyle erkeklerin yemek yediği bölüm sanırım. Duvardaki silah detayı falan çok güzel. Şu pencereler falan zaten ayrı bir oda. Burada nargile içen birini görüyorsunuz. Hemen diğer odaya geçiyorum. ...1300'lü yıllara aitmiş arkadaşlar bu konak. Şöyle şurada Aslan Torun Konağı'ymış aslında. Kefevi mahallesinde bulunuyor. 1307 Hicri, yani 1890 tarihliymiş burası. 1979 yılında Kültür Bakanlığı tarafından varislerinden satın alınmış. 1996 yılında Ankara Röleve ve Anıtlar Müdürlüğü tarafından restore edilmiştir. Çok güzel. Sahiplerinden devralmış devlet. Oturma odası. Şu olay çok iyi ya. Yani böyle ortamdan yüksek bir bölüm var burada. Oturma alanı şöyle. Burada bayanlar müzik aletleriyle eğleniyorlar. Çok güzel. Burada Tokat'ta gördüğümüz kömür sobasını görüyorsunuz. Aynısı burada da var. Şimdi aşağıya inelim. Ahşap merdivenlerden iniyoruz. Böyle oklarla göstermişler aşağıya doğru. Burası alt kat. Burada dokuma yapılıyor. Yalnız bina
Yerden tavana kadar her şey ahşap. Diğer oda. El yazmaları bölümü. Yine eski pipolar, silahlar. Takıların bulunduğu bir oda. Eski Sinop takıları arkadaşlar. Şuna bile ne kadar emek etmişler aslında. Eskiden, eski zamanın terlikleri. Çok güzel. Burada yine kafaya takılan ve muskalıklar görüyorsunuz. Hamaylılar. Hamaylı bu arada Kur'an, küçük Kur'an demek arkadaşlar. İçerisi çok güzel. Buram buram tarih kokuyor. Şöyle silahlar odası. Burada eski silahlar görüyorsunuz. Kabzalar ne kadar ilginç. Şöyle. Burada oklar var. Miğfer var. Çakmaklı tabancalar. Üstten fitilini ateşliyorsunuz, patlıyor. Çok eski silahlar. Burası da giriş kat. Böyle hemen tarihi semerler. Avdan köyünden hediye edilmiş. Diğer konu avizeler arkadaşlar çok güzel. Çok dikkat çekici. Böyle burada evlerde kullanılan yayıkları görüyorsunuz. Tencereler, tavalar, yemek kapları. Eski mutfak dolapları bunlar. Ocaküstü. Burada eski insanların oturma alanlarını görüyorsunuz. Hemen arada Sinop'ta pazar var galiba, deniz manzaralı. Birazdan uğrarız. Biz şimdi Sinop Müzesi'ne geldik. İçeriği merak ediyorum. Hemen bir girelim. Bahçede de böyle heykeller var arkadaşlar. Eski küpler, heykeller. Müzeye girdik. Hemen içeride bizi Sinop sikkesi karşıladı. Ön yüz ve arka yüzünü görüyorsunuz. Milattan önce 5. yüzyılla 6. yüzyıl arasında kullanılmış. Irmak tanrısı Asopos'un su perisi kızı Sinope. Burada böyle heykeller var. Sinop'un eski tarihlerdeki fotoğrafları var arkadaşlar. Mozaikler var. Bu bölgede ele geçirilen böyle kazılarda bulunan eserlerden oluşan bir alan. Müze tek kattan oluşuyormuş arkadaşlar. Geldiğinizde buraya da uğramayı ihmal etmeyin. Burası Etnografya Müzesi'ne çok yakın. Şöyle dediğim gibi çok güzel de bir bahçesi var. Tek kat mı müze dedim. Evet dediler. Şöyle müzeyi çevreleyen eserler var dışarıda. Mozaikler, küpler. Hepsini bina içerisine hapsetmemişler. Dışarıya da koymuşlar. Milattan sonra 1. ve 2. yüzyıla ait bir sütun örnek veriyorum. Yine keza aynı şekilde ileride kapılar var yüksek. Orada mezar taşları. Böyle geldiğinizde gezebilirsiniz. Şurada bir şey dikkatimi çekti. Bir türbe gibi, anıt gibi bir şey var. Buraya da bakacağım. Sultan Hatun Türbesi. Evet. Burası da Sinop Müzesi'nin içerisinde Sultan Hatun Türbesi. Bir duamızı okuyalım. Gezimize devam edelim. İçeride bulunan mezar 1. Murad'ın ağabeyi Süleyman Paşa'nın kızı
Sultan Hatun'a aitmiş. Evet arkadaşlar. Pazara geldik. Çok güzel. Deniz manzaralı pazar. Şöyle mısır alacağız. 5 tane 100 lira arkadaşlar. Şöyle güzellerinden alıyorum. Şöyle mısırlarımızı aldık. Bir tadına bakalım. Sinop mısırının. Arkadaşlar böyle mısırcı abi somon satıyor. Gelirseniz hemen burası en alt sokakta. Sebze pazarının olduğu yerde. Taze günlük kendi yetiştiriyormuş. Geldiğinizde alabilirsiniz buradan. Kolay gelsin. Şimdi yarından sonra sahil yoluna gireceğiz artık. O yüzden yanımızda şöyle taptaze bahçeden yeni toplanmış taze fasulye alacağız. Olur da yolda bir şey yemek falan bulamazsak diye yanımıza alıyoruz. Şöyle çok güzel domates. Hemen bundan da alıyoruz. Kilosu 25 lira. Abla bakar mısın? Çok güzel gözüküyor. Sinop'ta pazar fiyatları gayet uygun arkadaşlar. Beklediğime göre ortalama diyeyim. Uygun demeyeyim. Normal yani. 85. Şimdi böyle züccaciye ürünlerin satıldığı bölüme geldik. Böyle kovalar, kürekler. Burada ekmek yufka saçları, semaverler, her şey var. Çok güzel. Burası da çok güzel arkadaşlar. Daha köye çıkacak yani. Şimdi Pervane Medresesi'ne geldik. 1262 yılında Sinop'un Trabzon Rum Devleti'nden ikinci kez alınışı anısına Muhyiddin Pervane tarafından halkın katkısıyla yaptırılmış arkadaşlar. Hemen içeriye giriyoruz. Çok güzel içerisi. 2 tane limonata söyledik. Medrese çok güzel arkadaşlar. Böyle ortada güzel bir çeşme. Üzerinde kuşlar. Burada okuma salonu var. Diyanet'in yaptırdığı. Şöyle. Küçük bir kütüphane. Geldiğinizde burada okuma yapabilirsiniz. Tekrar avluya indiğimizde böyle çok güzel bir avlu. Böyle kumda kahve yaptırabilirsiniz. Kahve yaparken çekildim. Kolay gelsin. Teşekkürler. Kışında içeride oturabilirsiniz. Dışarı malum soğuk olacaktır. İçerisi de çok güzel bu arada. Böyle. Selçuklu döneminde çocukların dinlenme alanıymış. Hemen az önce yanda gösterdiğim yerde okuma alanları. Gezinize burayı da ekleyin arkadaşlar. Bizim gibi oturup limonata içebilirsiniz serinlemek adına ya da kışına geliyorsanız bir kahve içebilirsiniz. Kolay gelsin. Teşekkürler. Burada aynı zamanda böyle hediyelik eşyalar da satılıyor. Böyle bir kendi kumaşlarını üreten bir abla var böyle. Bu desenlerin hepsini kendisi çıkartıyor. Böyle. Aynı şekilde. Dokuma tezgahı varmış içeride. Kendisi dokuyor böyle. İpler burada. Kolay gelsin. Hoş geldin. Hoş bulduk. Bunların hepsini tek tek siz Tabii dokuyorsunuz. ki keten dokuma. Sinop Keten yöresine dokuma. ait keten Sinop'a dokuma. ait. Evet. Geldiğinizde buradan alabilirsiniz arkadaşlar. Köklü naz dokuma. Köklü naz dokuma. Böyle reklam oluyor mu? Yok. Kolay gelsin. Sağ olun. Böyle arkadaşlar. Yöresel bir şeyler almak istiyorsanız el dokuması gelebilirsiniz. Biz şimdi cezaevi kapanmak üzere oraya geçeceğiz. Burada yine pasaj içerisinde 7 veren takı var. Kolay gelsin. Teşekkürler, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Aşağıdaki abla söyledi ama kendiniz mi imal ediyorsunuz? Evet, ürünlerimizin kendi tasarımımız ve yan atölyemizde el işçiliği üretiliyor. Çok iyi. Ürünlerin hepsini kendileri üretiyormuş. Buradan gelip böyle kendiniz özgü ürünler alabilirsiniz arkadaşlar.
sanırım tektir yani. Evet, el işçiliği olduğu için El işçiliği. aynısı olmuyor yani. Kendimiz yapsak bile aynısından yapamayız tekrarını diyorlar. Hepsinden bir tane arkadaşlar. Örnek veriyorum şöyle broşlardan. Kendinize özel bir şey almak istiyorsanız buradan alabilirsiniz. Kolay gelsin. Teşekkürler. Şimdi Sakarya Caddesi'ne çıktık arkadaşlar. Şöyle. Burası Enişlek Caddesi Sinop'un. Tek yön. Çok güzel. Ara sokaklar vesaire. Böyle kısa ama güzel renkli bir cadde arkadaşlar burası. Şimdi Sinop cezaevine geldik. Buraya daha önce de gelmiştik. Yaklaşık 4 yıl önce falan. O dönem tadilattaydı. Şimdi artık açılmış. İçeriye bir girelim. Tarihi Sinop cezaevi. 5'te kapanıyor. Şu an saat 4.30. Bir an önce girmemiz lazım. Hemen girişte bizi zindanlar karşılıyor. Böyle. Burası zindanlar. Şöyle bir yerde. Buradayım bak tuvaleti de kırmışlar. Yo burası bak bak. İşte. Böyle burada tuvaletleri var. Karşıda zincirler. Full karanlık arkadaşlar. Girişte ahşap bir kapı var demir kapının önünde. Şöyle hemen göstereyim. Kırılmış. Bunu da kapatınca içeri bildiğiniz zifiri karanlık olur. Müze kartla giriş serbest. Dediğim gibi son giriş 5.30, kapanış 6 diyor. Biz de hemen girelim. Giriş Atatürk. Adalet mülkün temelidir. Şöyle yukarıya çıkıyorum. Burada koğuşları görüyorsunuz. İçeride. Bunlar görüş alanı, görüş yerleri arkadaşlar. Mahkumlar diğer taraftan geliyor. Siz buradan mahkumlarla görüşüyorsunuz. Bu şekilde. Rabbim kimseyi böyle yerlerle sınamasın. Amin. Burası arama kontrol kısmı. İçeriye giriyoruz. Evet. Burada da bizim karavancı dostlarımız Yoldan Aleme Instagram sayfasının açıklamalar kısmına bırakıyorum. Takip edebilirsiniz. İki çocuklarıyla Türkiye'yi geziyorlar. Tıpkı bizim gibi karavanla. Şöyle yukarıya çıkıyorum hemen. Burası idari binaymış. Yani yönetimin olduğu bölüm. Burası savcı odası. Karşı mahkum bölümleri. Burası da en üst kat arkadaşlar. Böyle buradan cezaevini yukarıdan gözetleyebiliyorsunuz. Gözlem kulelerinin olduğu bölüm. Hemen yukarıda gözetleme kulesi var ama tellerle kapatılmış. İçerisi böyle yukarıdan. Duvarlar hem çok yüksek hem de üzerleri jiletli tel. Şu bir gerçek ki arkadaşlar. Rabbim kimseyi buralara düşürmesin. Gerçekten özgürlük hayattaki en büyük nimet. Gördüğünüz gibi biz bu videolar için, her videoda söylediğim gibi, biz bu videolar için gerçekten çok fazla emek ediyoruz. Kanalımıza abone olarak, videoyu beğenerek ve aşağıda yorumlar kısmında fikirlerinizi belirterek bize destek olabilirsiniz. Destekleriniz bizim için her videoda söylediğim gibi çok önemli. Burada nöbetçilerin yürüyüş yolunu görüyorsunuz.
Denize kadar gidiyor normalde. Ama şu an biz geçmeyelim diye jiletli telle kapatmışlar. Aşağıya inip koğuşlar kısmını gezelim. Şimdi idari binadan çıktık. Hemen yukarıdaki jiletli tellerin oradaydık. Şöyle, burası giriş binası. Şöyle hemen cezaevi 1. kısım. Buraya gireceğiz. Koğuşlar, sergi salonları ve sınıf. Kapılar çok eski. Kapılar bütün anıları böyle üzerinde barındırıyor arkadaşlar. İç avluya geldik şimdi. Burası kapalı arkadaşlar böyle. Hemen karşısı tarihi kemer. Yukarıda asker gözetleme kulelerini görüyorsunuz. Burası da böyle. Sinop İçkale'nin çeşitli bölümlerinin 16. yüzyıldan hapishane ve zindan olarak kullanılmış olduğu bilinmekle birlikte sonraki dönemlerde tüm saha resmi olarak hapishane kampüsü olarak tahsis edilmiş olup 1885 yılında ana cezaevi binası inşa edilmiştir. Ana cezaevi binası 3 bölümden oluşmaktadır. Bodrum katında disiplin hücrelerinin yer aldığı 3. kısım haricinde bina 2. kattan oluşmaktadır. Bina planda U şeklinde taş duvarlı yığma hargir bir yapı olup büyük koğuşlu ve bol pencereli bir minareye sahiptir. 1979 yılında meydana gelen yangından sonra ahşap girişler ve döşemeler betonarme olarak yeniden yapılmıştır. Hemen üst kata çıkıyoruz burada. Burada böyle bir sergi yapmışlar. Burada Sinop cezaevinin duvarına vuran sular tasvir edilmiş. Sanki siz denizin içindeymişsiniz gibi. Çok güzel. Burada mahkumların duyduğu sesi bence tasvir etmişler. Çok güzel bir animasyon olmuş. Şöyle yerler sanki deniz ve biz denizden sanki cezaevine bakıyormuşuz gibi güzel bir görüntü yapmışlar burada. Burada Sabahattin Ali'nin yazdığı, yine böyle bu sinevizyon odasında Sabahattin Ali'nin yazmış olduğu bir yazıyı görüyoruz. Duvara yazmışlar. Sinop Tarihi Cezaevinde son idam 1982 yılında gerçekleştirilmiş. Çok güzel. Burada cezaevinde kullanılan ürünleri görüyorsunuz arkadaşlar. Kapkacak vesaire. Burada yazılan mektuplar. Burada da cezaevinin eski fotoğrafları. Asıl fotoğrafları. Böyle sergi salonları var. Burada da cezaevini görüyorsunuz. Minyatürünü yapmışlar. Böyle bir tarafı deniz. Cezaevi bu şekilde. Biz şu an şuradan girdik. Burayı gezdik. İleriye gittik. Birazdan çıkışta şurayı gezeceğim. Şurası kapalı. Şuradayız şu an. Orta bölümde. Çıkışta da birazdan şurayı gezeceğim ama gerçi burası da kapalı, şurası da kapalı. Şurayı gezeceğiz. Cezaevinin daha yukarıda şöyle ve şöyle bölümleri de varmış. Büyük ihtimal biri karargah falandır. Cezaevi jandarması vesaire. Burası da deniz yine. Burası cezaevinin krokisi. Şu an biz şuradayız. Orta bölümde. Yani şurada.
Sağ taraf kapalı. Sol avludan giriyoruz ama sol avlunun üst tarafı da kapalı. Burada da tarihten gazeteleri buraya asmışlar. 1960 yılına ait Ulus gazetesi. Hemen altında 1962 yılında ait Adalet gazetesi. Gazeteler var böyle. Yine cezaeviyle ilgili haberlerin olduğu gazeteler. Burada da yine başka bir müze var. Mahkumlara yemek pişirilen kazanlar arkadaşlar. Büyük büyük kazanlar böyle. Mahkumların prangaları. Zincirler böyle ayaklara ellere vurulan prangalar. Paslanmış artık. Burada yazılan mektupları görüyorsunuz. Çok güzel. Cezaevinin asıl hali. Az önce izlediğiniz son görüntü de cezaevinin bozulmamış o yıllardaki gerçek haliydi. Diğer her şey simüle edilmiş. Biz şimdi sıradaki durağımıza geçiyoruz. Binaya şöyle orta kısımdan girip yukarıdan alt katı gezip üst kata çıkıp böyle ilk girişte sizi karşılayan tarafa kadar üst kattan yürüyorsunuz. Bayağı büyük, bayağı güzel modernize edilmiş bir cezaevi ve müze haline gelmiş. Sinop'a zaten gelirseniz uğramanız gereken birce ilk yer burası. Kesinlikle gözden kaçırmayın. Hemen merkezde bulunan Alaaddin Camii'ne geldik. Burası çok eski ahşap bir cami arkadaşlar. Yani şadırvanı, görüntüsü vesaire mükemmel. Çok güzel bir bahçesi var. Alaaddin Camii. ...1214 yılına ait bir cami burası. Çok eski bir cami arkadaşlar. Çok güzel. Her yeri ahşap. Enine bir cami. Her yerde göremeyeceğimiz türden bir cami. Şöyle. Yapılış tarihi 1214 yılı. Hemen içerisine girelim. Bir de içerisine bakalım. Benim kızlar keşfe çıkmış bile. Gösterişten uzak. Çok güzel ayakkabılıkları var böyle bu şekilde. Hemen ahşap kapılardan içeriye giriyoruz. Cami çok güzel, uzun. Üst katları var böyle. Cami kütüphanesi. Kitaplar. Çok güzel. Burada mimarinin güzel yanı şu. Kıble tam bu şekilde. Ve caminin eni de, saf düzeni de ona göre ayarlanmış. Buraya upuzun saflar yapabiliyorsunuz. Çok güzel düşünülmüş. Elif Ahsen. Allahu Ekber. Yavaş kızım. Gel. Gel kızım. Gel kızım. Gel. Gel kızım. Bay bay. Gel. Bay bay. Yürü. Şimdi tekrardan meydana geldik. Şöyle. Hava biraz serinledi. Gölgeler çoğaldı. İnsanlar dışarıda çoğalmaya başladı. Hemen yanımız surlar arkadaşlar. Orayı gezmeyeceğim. Size drone'la yukarıdan görüntü alacağım orayı. Çünkü gerçekten elimizde mısır, domates, çantalar, yani çıkılabilecek halde değiliz.
pazardan dönüyoruz. Mazur görün. Birazdan drone kaldırıp buraları sizin için çekeceğim. Arkadaşlar, teyzenin yeri mantı salonuna geldik. Şimdi burada Sinop mantısı deneyeceğiz. İçeride bu şekilde yapılıyor mantılar. Böyle tek tek elle. Arkada açılıyor. Burada böyle dolduruluyor. Sonra da şöyle arkada pişip servis ediliyor. Dostlar, siparişlerimizi verdik. Böyle karışık söyledik biz. Karışıkta bir taraf cevizli, bir taraf yoğurtlu sarımsaklı oluyor mantı. Hemen deniyoruz. Alsın. Fiyat bilgisini de şu şekilde vereyim. Fiyatlar bu şekilde. Ağustos 2025 fiyatları. Aldım. Önce yemek bizim ne haddimize. Elif Ahsen dururken. Önce Elif Ahsen doyacak. Sonra bizim yemek buz gibi olacak. Öyle yiyeceğiz değil mi kızım? Al bakayım. Canın sağ olsun. Hı. Hamur incecik arkadaşlar. Yumuşacık. Hı. Yavaş yavaş ye kızım. Bakalım tadı nasıl. Çok güzel gözüküyor. Üzerinde tereyağı var. Çok güzel bir tadı var. Hemen yol kenarı sakız dondurmaya geldik. Buradan dondurma alacağız. Hemen parkın yanı arkadaşlar. Bura merkezdeki parkın yan tarafı. Teyzenin yeri mantı salonunun karşısı. Kilo 650, top 30 liraymış arkadaşlar. Kağıt helvada 150. Elif Ahsen yine haracı kaptı. Gittiği her yerde verelim mi diyorlar. Şöyle küçük bir külah hazırlatıyoruz. Hasta olmayacak şekilde. Hemen onu gömüyor. Ham. Ye aşkım. Ham. Afiyet olsun. Şimdi İnceburun Feneri'ne geçiyoruz gün batımı için. Hamsilos ve Akliman'a yetişemedik. Onlar artık yarın sabah gezeceğiz. Gün batımında İnceburun Feneri efsane oluyor. Dostlar, Sinop merkezde özellikle bu ada kısmında otopark ciddi sıkıntı. Yani 2 saati 160 lira gördüm yanılmıyorsam. Saatliği 80 lira ortalama. Sinop merkezden çıktık. Şöyle çok güzel bir manzara var. Sağa doğru gidiyoruz. Şimdi az gerimizde su doldurduk. Yol kenarında karavanlar için içilebilir buz gibi böyle su kaynakları var. Birkaç çeşme var yol kenarında. Bir sürü çekme karavan yan yana dizilmiş, ücretsiz plajda. Buraya da gelip burada da konaklayabilirsiniz. Burası Hamsilos yol üzerinde. Sinop'tan hemen çıkar çıkmaz. Hamsilos yazın. Örnek veriyorum şöyle. Karavanları görüyor musunuz? Bu şekilde gelip siz de kalabilirsiniz. Önünde deniz var böyle. Burada da konaklayabilirsiniz gece. Aşağısı sahil. Burası böyle karavan otoparkı. Bu arada baya karavan var. Yani baya karavan var. Az önce geride de baya bir karavan gördük. Yani buralar her yer karavan olmuş arkadaşlar. Gün batımında ablam inekleri eve getiriyor. Çok güzel. Tamamen doğal. Sarı kızlar
Karınlarını doyurmuş eve geliyorlar. Çok güzel köylerden geçiyorsunuz giderken. Böyle. Yollarda gidiyoruz Hamsilos koyuna ama arabada ne alt takım kaldı ne bir şey arkadaşlar. Yani buraya bu Hamsilos İnceburun yoluna yani kim bakıyorsa hangi yetkili bakıyorsa Allah rızası için şuraya bir yol yapsınlar. Yol zaten tek şeride düşmüş. Görüyorsunuz genişliğini. Tek şerit yani yol. Bir de yetmezmiş gibi zaten ya karşıdan gelen ya da biz birbirimizin üstüne çıkacağız yani. Bakın selektör atıyor yana kay diye. Yolu sıfırlıyorum. Ona rağmen teğet geçiyor. Bir de yolda zaten yama, çukur, tümsek, had safhada. Yani ben burayı hiç yakıştıramadım Sinop'a. Umarım bir an önce yolu genişletip buraya güzel bir asfalt dökerler. Yani 4 yıl önce geldiğimde de aynıydı. Hala aynı. Hiçbir değişiklik yok. Yakışmıyor. Yani burası tüm Türkiye'nin neredeyse bildiği bir yer. Şu yolun genişliğine bakın Allah rızası için. Tek şerit. Bir de hadi onu geçtim. Yamalı, çukur, tümsek. Arabayla az önce öyle bir zıpladık ki yani. Dedim bir yerin kırdık herhalde. Evet şimdi İnceburun Feneri'ne geldik. Ama samimi söyleyeyim geldiğime geleceğime pişman oldum arkadaşlar. Yani yemin ediyorum 3-4 kere kaza tehlikesi atlattık. Karşıdan gelen otomobiller uçarak geliyor. Ben 40'la gidiyorum. 40'la gitmeme rağmen yani gelen üstümüze geliyor. Yani yolun sıfırından gidiyoruz ya. Birkaç kere dedim herhalde bu sefer vurdu dedim yani. Gelirken şu yolların rezilliğini bilerek gelin lütfen. Çok sinirlendim çünkü zaten mesela çoban yok. İnekler böyle başıboş. Yani görüyorsunuz. Bu da ayrı bir olay. Yol deseniz yol kalmamış. Erimiş bitmiş yani ve kürekle yama yapmışlar. Her yer mayın tarlası gibi yama. Arabalar zıplaya hoplaya alt takımı dağıta gidiyor yani. Söyleyeceklerim bu kadar. Yani geldik ama yani keşke gelmeseydik. Şimdi geldik. Karşısı İnceburun Feneri. Karavanların vesaire aşağıya inişi yasakmış arkadaşlar. O yüzden karavanı buraya bıraktık. Şimdi aşağıya yürüyoruz. Benim anlamadığım nokta burada bu kadar araç var. Hiç mi kimse rahatsız değil bu yollardan? O garibime gidiyor. Şöyle bir sürü araç var bakın. Aşağıya kadar. Demek ki insanlar için problem yok. Söyleyecek bir şey yok. Bu güzel manzarayı havadan göstereceğim. Bir drone uçuracağım. Bizi Instagram'dan takip etmiyorsanız arkadaşlar Instagram Gezdelisi hesabından da bizi takip edebilirsiniz. Görüntülerin çoğunu orada paylaşıyoruz. YouTube'a bir kısmını koyuyoruz. Hadi uçalım.
Genç adam merhaba, benim o. Merhaba. Evet, video çekiyoruz. Bak şimdi ince burun fenerini çekiyorum. Bak yukarıdan. Abone olacağım. Takipleşelim. Bak bunlar orada. Geri çevirdik. Bunlar orada paylaşacağım bak böyle. Abisi bir tane resim çekebilir misin? Tabii ki. Hızlı çekilelim. Drone'un şarjı bitiyor. Ha, tamam abla çek. Hadi bak bakalım. Şimdi da sen de git. Gel. Ben teşekkür ederim. Dostlar burası da bu şekildeydi. Şimdi biz buradan tekrardan Hamsilos tarafına gidiyoruz. Geceyi orada geçireceğiz. Normalde gece burada kalacaktık. Şöyle çok güzel bir gün batımı var ama burada çok fazla sinek var. O yüzden burada kalamayacağız. Hamsilos tarafına gidiyoruz. Arkadaşlar şimdi akşam deniz fenerinden çıktık. Akliman'a geldik. Burası hemen Hamsilos karşısı. Şu ışıkların olduğu yer Hamsilos. Hamsilos'tan ileriye geldiğinizde zaten yol boyu bir sürü karavan var. Gördüğünüz gibi yanımızda da bir sürü boş yer var. Hava biraz serinledi ama biraz sinek var. Bu alanda denize girmek tehlikeli ve yasaktır diyor. Ama biz sabah gireceğiz büyük ihtimal gitmeden. Burada Çanakkale'den arkadaşlarımız var. Instagram yoldan aleme takip edebilirsiniz. Böyle beraber burada şans eseri karşılaştık. Şimdi oturup çay içiyoruz. Sonrasında dinlenmeye geçeceğiz. Yarın Hamsilos plajı ve gezmediğimiz diğer yerleri gezip sahil boyu Kastamonu'ya doğru devam edeceğiz. Arkadaşlar sabah böyle gördüğünüz gibi bir amca simit satıyor yol kenarında. Elektrikli bisikletle alabilirsiniz. Hemen karşısı Hamsilos koyu. Çok güzel bir deniz var burada. Şimdi sabah uyandık. Hemen burada denize gireceğiz. Gece biraz sinek vardı ama şu an güzel. Size koyun güzelliğini gösteriyorum şöyle. Günaydın aşkım. Hoş seni yedim. Gece burada cibinlikle uyuduk. Biraz sinek vardı gece dışarıda. O da arkası sazlıkmış, sonradan fark ettik. Ama öyle aşırı değil. Sinek ilacı kullandık. Hiçbir sıkıntı olmadı. Gece bayağı serindi arkadaşlar. Yani Samsun'a göre bayağı serin. Civilliğimizi kurduk buraya. Arka kapılar açık uyuduk böyle. Çok güzeldi. Şimdi denize gidiyoruz. Giyindik. Ufak bir suya girelim dedik. Şimdi Elif Ahsen'le kahvaltı hazırlıyoruz. Patates koyduk böyle. Arkadaşlar dışarıda piknik tüpü kesinlikle yazın çok mantıklı. Zira içeride araç çok ısınıyor. Kapalı ortam olduğu için. İçeride var ocağımız ama yazın dışarıyı kullanıyoruz. Gördüğünüz manzara mükemmel. Drone uçuşunu. Deniz dümdüz çok güzel ama şurada tabela var. Denize girmek tehlikeli ve yasaktır diye. Sebebini drone'u kaldırınca anladım. Sahilin 20 metre öbür tarafı neredeyse tamamı dibinde otlarla kaplı. Hafif de bataklık. Az önce girmiştim, ayağım dolandı yani. Gelirseniz kıyıda yüzeceğinizi, diz seviyesi, maksimum bel seviyesine çıkacağını bilerek gelin. Dostlar burası da Hamsilos Tabiat Parkı.
bildiğimiz piknik alanı ve güzel bir Evet bak. koyu var. Hamsilot koyu 2 kilometre sonraymış. Evet, Hamsilos koyu var ileride. Ama biz oraya gitmedik. Daha önceki geldiğimizde gitmiştik. Çok da bir şey yok. Şurada yazıyor hemen Hamsilos koyu 2 kilometre diye. Tekne turları yapılıyor. Tekne turları falan yapılıyor. Şöyle güzel bir tepesi var. Ben size fotoğraf bulursam ekleyeceğim. Ufak da bir video bulursam belki onu da koyarım. Burası da Hamsilos plajı. Hemen şöyle giriş ücretlerini de güncel size söyleyeyim. Motosiklet 120, minibüs 540, otomobil 180, şahıs 60 TL giriş ücreti. Bu şekilde. Biz girmeyeceğiz. Daha önce geldiğimizde girmiştik. İçeriği biliyorum. Normal bir mesire alanı bence. Deniz kenarı. Çok da bir esprisi yok. Evet değerli dostlar. Bir bölümün daha burada sonuna geldik. Sinop videomuz bu kadardı. Dediğim gibi ileride Hamsilos koyu var ama biz daha önce gittiğimiz için gitmedik. Çok bir esprisi yok çünkü bizce. Hani tabii ki sizin görüşünüz farklıdır. Gitmek istersiniz, vaktiniz vardır vesaire gidebilirsiniz. Biz daha önce gidip gördüğümüz için gitmedik. Yaklaşık 4 yıl önce dediğim gibi buraya tekrar gelmiştik biz. Şimdi anıları yad etmek gibi bir şey oldu bizimkisi. Umarım size bir fikir olabilmiştir Sinop konusunda. Özellikle karavancı dostların nerede konaklayıp nereden su doldurabileceği konusunda vesaire. Olabildiğince detay vermeye çalışıyoruz. Sonraki bölümde Kastamonu'da olacağız arkadaşlar. Kanalımıza abone olarak videoyu beğenmeyi ve yorumlar kısmında fikirlerinizi belirtmeyi unutmayın. İnanın bu bizim için sandığınızdan çok daha değerli ve önemli. Kanalımızı büyütmek, daha fazla insana ulaşmak istiyoruz. Gittiğimiz her ilde, abartısız her ilde mutlaka bir tanıdık çıktı. Bazı arkadaşlar sistem ediyor Instagram üzerinden. Onları da anlıyorum. Hani yeni video yok mu diye. Gerçekten Elif Ahsen'le video üretmek, bunları sizle paylaşmak gerçekten gezerken bir de çok zor oluyor. Bizi lütfen anlayışla karşılayın. En kısa zamanda videoları editleyip kanala yükleyeceğiz. Şimdi biz sahil boyunca Kastamonu'ya, oradan Amasra'ya, oradan Karabük'e, sonraki bölümlerde zaten yol güzergahımızı görürsünüz. İnşallah aklımızda güzel bir rota var. Sahil boyu Batı Karadeniz'e doğru devam edeceğiz. Öyle söyleyeyim. Bu videodan da Allah'a ısmarladık. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.